Zona Cafetera yani Kolombiya'nın kahve bölgesinden merhaba. Bu videoda dünyanın en iyi kahvelerinden birisi olarak bilinen Kolombiya kahvesinin önemli bir kısmının üretildiği kahve bölgesini geziyoruz. İsterseniz siz kahvelerinizi hazırlayın çünkü biz yavaştan başlıyoruz. Kolombiya'nın aşağı yukarı her yerinde kahve üretiliyor. Ama bu üretimin önemli bir kısmının yapıldığı bir bölge var ki oraya Zona Cafetera yani kahve bölgesi deniyor. Kolombiya'daki Caldas, Risaralda ve Quindío bölgelerinin oluşturduğu bu bölge bu yüzden kahve üçgeni olarak da anılmakta. Bu videomuzda Quindío bölgesinde yer alan Salento kasabasındaki kahve çiftliklerinden birini gezip kahvenin tarladan bardağa alan hikayesini sizlerle paylaşacağız. Kahve bölgesinin tamamında olduğu gibi Salento ve civarında da birçok kahve çiftliği mevcut. İstediğiniz birini seçip turlarına katılabilirsiniz. Biz Google yorumlarına bakıp Buenos Aires kahve çiftliğine gitmeye karar verdik. Kahve çiftliklerinin çoğu Salento'nun böyle 4-5 kilometre dışında yer alıyor. Bu çiftliklere yürüyerek gitmeniz de mümkün ama isterseniz bu jiplerle de gidebilirsiniz. Biz jiplerle gitmeyi tercih ettik ama belki dönüşü de yürüyerek yaparız. Yemyeşil bir doğanın içerisinde sıkış pıkış da olsa yaklaşık 15-20 dakikalık bir yolculuk sonrası kahve çiftliğimize varıyoruz. Buenos Aires kahve çiftliğindeyiz. Pançolarımızı da giydik ve kahve turuna başlıyoruz. Turumuz kahve çekirdeğinden yeni kahve fidanları üretme ve büyütme aşamasıyla başlıyor. Turun güzel tarafı birçok şeyin bu şekilde uygulamalı olarak yaptırılması. Öğrendiğimiz kadarıyla biz de bir fidan dikiyoruz. Bu ektiğimiz fidan kim bilir kimin bardağına denk gelecek. Bunu hiçbir zaman öğrenemeyecek olsak da bizim de birinin içeceği Kolombiya kahvesine bir katkımız oldu. Neyse biz devam edelim turumuza. Kahve tarlalarında biraz ilerledikten sonra rehberimiz kahvenin yanında yetiştirdikleri diğer meyve tarzı bitkileri göstermeye başladı. Mango, çarkıfelek meyvesi, muz ve diğer birçok tropik meyve hatta acı biber bitkisine kadar birçok şey gördük. Bu bitkilerin önemine daha sonra değineceğiz ama şimdilik kahvenin üretim sürecine ara vermeden hikayemize devam edelim. Bir sonraki aşama için tarlanın iyice içlerine doğru ilerliyoruz. Kahve bitkisi büyüdükçe bu tarz meyveler veriyor. Şekli kiraza benzediği için bunlara kahve kirazı da deniyormuş. Kahve çekirdeği ise bu kirazın içinde. Şimdi rehberimiz bizden olgunlaşmış kahve kirazlarını toplamamızı istedi. Hepimizden en az 10 tane düzgün kahve kirazı bekliyor. Kaliteli bir kahve için bu kirazın yeterince olgunlaşmış olması ve üzerinde herhangi bir yara bere olmaması lazımmış. Dur buldum. Buldun mu? Buldum. Yok onları ben gördüm de biraz şey. Bunların Açık rengi renkleri, açık. açık. Bize daha intens. Şurada bir tane var ama. Şu bence arkaya gidelim. O Amazon gibi orası. Kimse girmemiştir oraya. Ben gel burada buldum. Bak şurada var birkaç. Şöyle bir şeyler buldum. Olmuş bunlar. Bakalım sınıfı geçebileceğiz mi? Ben şuralara da bakıyorum bir.
Sınıfı geçtin Şükrü. Yeni işin hayırlı olsun. Yarın başlar mısın? Evet, ben yarın burada başlıyorum. Bakalım. Sıkıyorum ama ay yine zıpladı ya. Kahve çekirdeğinin kirazdan çıkarılması işi tabii ki bizim yaptığımız gibi elle yapılmıyor. Bu işin bir makinesi var. İşte bu da onun küçük bir örneği. Genel olarak mekanizma basit. Üstten kirazı atıyorsunuz, alttan çekirdeği alıyorsunuz. Hayatımda ilk defa kahve çekirdeğinin tadına baktım. Az önce bakmıştım zaten. Çok şaşırdım çünkü çok tatlı bir şey. Hiç kahveye benzemiyor. Zaten kahve üretiminin bir prosesi de buymuş. Öncelikle bu kahveyi yıkıyorlarmış ve dışındaki bu tatlı mukoza gibi bir tabaka var. Onu çıkarıyorlarmış. Sonrasında prosese devam ediyorlarmış. Bazı kahvelerde de bu dış katmanı, yani tatlı katmanı yıkamıyorlarmış. Böylece daha tatlı kahveler elde edebiliyorlarmış. Aslında işin detayına girmek gerekirse bu aşamada prosese 3 farklı şekilde devam edebilirsiniz. Birinci yöntemde kirazdan çıkarılan kahve çekirdekleri üzerindeki tatlı jelimsi yapıdan tamamen kurtulmak için önce fermentasyona bırakılıyor, sonra da yıkama aşamasına geçiliyor. Bu tip kahvelere yıkanmış kahve deniliyor. İkinci yöntemde ise kahve çekirdeğinin üzerindeki o tatlı tabaka belli oranlarda veya tamamen korunarak kurutma aşamasına geçiriliyor. Böylece daha tatlı aromalarda kahveler elde edilebiliyor. Bu tip kahvelere ise bal kahvesi deniyor. Üçüncü yöntemde ise kahve çekirdekleri kirazdan çıkarılmadan kurutma aşamasına geçiliyor ve çekirdek kiraz kuruduktan sonra çıkarılıyor. Bu kahve türüne ise doğal kahve veya süreçte su kullanılmadığı için kuru kahve deniliyor. En yaygın kullanılan yöntemin ise yıkanmış kahve olduğunu da söyleyelim. Bu soyma, fermentasyon ve yıkama işlemleri sonrası kurutma işlemi de bu tarz teraslarda yapılmakta. Kurutulan kahveler de dış kabuklarından ayrılarak satışa hazır hale getirilmekte. Bu kahve çiftliği turumuzda şimdi sıra tabii ki kahve tadımına geldi. Ama ona geçmeden size kahve ile ilgili birkaç genel bilgiden bahsedelim. Kahvenin aslında ana vatanı Etiyopya. Kolombiya'ya ise kahvenin 16. yüzyılda geldiği tahmin ediliyor. Günümüzde ise Kolombiya, Brezilya ve Vietnam'dan sonra dünyanın en büyük 3. kahve üreticisi konumunda. Kahve ihracatına bakıldığında ise Kolombiya, Vietnam'ın da önüne geçip dünya sıralamasında 2. sıraya oturuyor. Çünkü ülkede üretilen kahvenin çok büyük bir kısmı ihraç ediliyor. İhraç edilmeyen, yani Kolombiya'da tüketilen kısım ise genelde düşük kalite kahve çekirdekleriymiş ki bu bilgi kendi deneyimlerimizle de doğrulayabiliriz. Yaklaşık bir haftadır Kolombiya'dayız ve daha şöyle güzel bir kahve içme şansımız olmadı. Hep zorla bitirdik ayıp olmasın diye. Brezilya nicelik olarak en çok kahveyi üretse de Kolombiyalılar da nitelik olarak dünyanın en iyi kahvesini üretiyoruz diyorlar. Bunu ise Kolombiya'nın kahvelerinin yüksek irtifada, güzel bir yağmur ve güneş dengesinde yetişiyor olması ve aynı zamanda Kolombiya'da üretilen kahvenin çok büyük bir kısmının burası gibi küçük çiftliklerde daha özenli yapılmasına bağlıyorlar. Buenos Aires kahve çiftliğindeki turumuzun sonunda tabii ki kahve tadımı da var. Ufak bir kahve demleme eğitiminden sonra birkaç farklı kahvenin tadına bakarak turumuzu sonlandırıyoruz. Salento'dan jiple geldiğimiz yolun dönüşünü bu sefer de yürüyerek yapmaya karar verdik. Her ne kadar yağmur yağdı yağacak gibi olsa da biraz daha doğanın tadını çıkarmak istedik. Ne yazık ki Salento'ya varamadan kaçınılmaz son geldi buldu bizi. Ya
Başladık. Öyle bir fırtına çıktı ki 10 dakika kadar sırılsıklam yürüdükten sonra yoldan geçen bir jipin önünü kesip jipe atladık. Kind of reminds me on the way to Tiger Tour, where they put that big fucking tarp over us. Remember it was raining so hard. Kurtarma jipine bindik. Neyse Allah'tan biz içeride yer bulduk. Bu iki arkadaş böyle şey kaldı, dışarıda kaldı. Jipte dışarıda gidiyorlar. Bugün maceranın sonu gelmiyor bir türlü. Tam kurtulduk derken jipimiz bir anda durdu. Bu sefer de çıkan fırtınada kopan ağaçlar yolu kapatmışlar. Neyse ki bizim şoförler araçta satır taşıyorlarmış. Bindiğim aracın şoföründe bir satır olacağını sevineceğim aklıma gelmezdi. Düşünsenize trafikte duruyorsun ve bir şoför elinde satırla iniyor. Ama burada lazım. Biz de elimizden geldiğince yardım ediyor ve yolu bir şekilde açmayı başarıyoruz. Artık Salento'ya geri dönebiliriz. Güzel başlayıp biraz zor biten günün sonunda kendimizi Salento'da bir restorana attık. Hem biraz kendimize gelip hem de karnımızı doyurduktan sonra bugün kahve ile ilgili öğrendiğimiz bazı ilginç bilgileri sizlerle paylaşmak istedik. Benim aklımda ben hikaye severim yani hikayeler kaldı o yüzden en çok. Kahvenin çıkış hikayesini dinledik mesela. Yani birçok tarım ürünü gibi aslında tamamen tesadüfen bulunmuş bir ürün. Etiyopya'da bulunmuş. Bir keşiş keçileriyle beraber yürüyüşe çıkmış. İşte keçiler orada böyle hani otlar falan yemişler. Ondan sonra akşam manastıra dönüldüğünde keçiler böyle kafayı yemiş. Hoplamışlar, zıplamışlar, işte uyumamışlar, bir takım çılgınlıklar filan. İşte keşiş demiş Allah Allah yani hani ne oldu ki demiş. Ertesi gün keçileriyle beraber tekrar aynı rotaya yürümüş ve keçilerin neler yediğine dikkat etmiş. İşte bakmış böyle keçiler hani bir çalı yiyor, o çalının üstünde kırmızı meyveler var. O kırmızı meyveleri almış, manastıra geri götürmüş. İşte oradaki rahiplere vermiş falan. Rahipler böyle tadına bakmışlar kırmızı meyvelerin. Ay bunlar ne biçim şey, çok iğrenç tadı var falan deyip işte almışlar, ateşe atmışlar. Ateşe atınca işte böyle güzel güzel kokular gelmeye başlamış. O demişler o zaman bu hani meyve kavrularak yeniyor. Ve kahve bu şekilde ortaya çıkmış. Kahveyi ilk bulduklarında tabii nasıl hazırlanacağını, demleneceğini de bilmedikleri için o zamanlar böyle kavrulmuş kahve çekirdeklerini ağızlarına alıp ondan sonra ağızlarına sıcak su hani içip böyle hani ağızda demleme gibi böyle bizim hani kıtlamanın kahveli versiyonu falan o şekilde tüketiliyormuş. Hatta rehberimizin yalancısıyız tabii ama Etiyopya'da hala kahveyi böyle tüketen kabileler de varmış. Bugünkü kahve turumuzda bana da en enteresan gelen şeylerden birisi bahçedeki diğer meyve ağaçları, meyve bitkileri oldu. Aslında tura güzel başladık. Böyle bir kahve çekirdeğin hikayesiyle başladık. Sonra adam bir anda bize bahçedeki diğer ürünleri gezdirmeye başladı. İşte muz ağaçlarını anlattı, mango vardı, passion fruit vardı, çili biberi bitkisini gösterdi falan. Ben dedim ne oluyoruz? Biz kahve turuna gelmedik mi? Adam niye bize bu bahçeyi gezdiriyor? Meğer bu bitkileri özellikle kahvelerin yanına dikiyorlarmış, ekiyorlarmış. Bunun iki sebebi varmış. Birincisi kahve öyle bir bitkiymiş ki toprakta ne varsa hepsini absorbe eder, kendine çekermiş. O yüzden de kahvenin yanına bunları ekiyorlarmış ki kahve çok daha lezzetli olsun. Bu bitkilerin, bu işte meyvelerin, değişik aromaların lezzetini içine çeksin ve çok daha keyif veren kahveler oluşsun. İkinci sebep ise kahve tabi burada Kolombiya'da endemik bir bitki değil, aslında Etiyopya'dan gelen bir bitki. Dolayısıyla toprağı kurutan bir bitki. Bu yüzden bu endemik bitkileri kahvelerin yanına ekiyorlar ki toprağı güçlü tutuyorlar, nemli tutuyorlar ve çok daha kaliteli kahveler elde edebiliyorlar. Evet, bu videoda Kolombiya'nın kahve bölgesinde Salento'daki kahve çiftliklerinden birini gezip kahvenin tarladan bardağa olan hikayesini sizlerle paylaşmaya çalıştık. Umarız sizler için keyifli ve faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda, bir sonraki macerada görüşmek üzere.